Arkadaşlar merhaba, hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Valorant'ta FPS'inizi en verimli şekilde nasıl artırabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce sizlere bahsetmek istediğim kritik bir uyarı var. Bu videoda sizlere boş bilgiler vermeyeceğim. O yüzden asla ve asla atlamadan sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Atladığınız her dakikada yeni bir bilgi olacak ve siz bu bilgiyi kaçırırsanız maksimum bir şekilde FPS verimi alamayacaksınız. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii bana abone olup like atıp bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarda desteğinizi esirgemeyin. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle masaüstü ayarlarımızdan başlayacağız. Fakat başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Bazı arkadaşların masaüstü şuradan şuraya komple böyle dolu olur. O yüzden önce masaüstü temizliğimizi gayet güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Benim gibi böyle her şeyi gerekli klasörüne atarak masaüstünüzü olabildiğince temizleyebilirsiniz. İkinci yapmamız gereken şey ise bu bilgisayara girip önce diskimizde güzel bir yer açmak arkadaşlar. Bunun için de oyununuz hangi diske kuruluysa o diski gayet güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde özelliklere geldiğiniz zaman araçlara giriyorsunuz ve buradan diskinizde eğer sistem hataları varsa bunları denetleyebilirsiniz. Bu da tabii diskinizin çok daha iyi çalışması anlamına geliyor. Diskinizi denetledikten sonra hatta biz denetleyelim. Evet bakın sürücünüz başarıyla tarandı ve hiçbir hata bulunamadı dedi. Çok güzel. En iyi duruma getir diyoruz arkadaşlar sürücümüzü. Tabi sizde yerel disk C olabilir, D olabilir, E olabilir. Farklı hard disk kullanıyor olabilirsiniz. M.2 SSD, SSD olabilir. Oyununuz hangisine kuruluysa bu diski temizlemeniz gerekiyor ve tabii ki bir de Windows'unuzun kurulu olduğu ana diskinizi temizlemeniz ve en iyi duruma getirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi diyor ki bilgisayarınızın daha verimli çalışmasına yardımcı olabilmek için sürücülerinizi en iyi duruma getirebilir veya en iyi duruma getirmeleri gerekip gerekmediğini anlamak için sürücülerinizi çözümleyebilirsin. Yani buradan sürücümüzü en iyi duruma getir diyoruz ve kırparak gördüğünüz gibi sürücümüzü en iyi duruma getiriyor arkadaşlar. Eğer bunu sürekli elle yapmak istemiyorsanız ayarları değiştir deyip buradan günlüğü seçebilir ve tamama tıklayabilirsiniz. Bu da her gün sizin diskinizi en iyi duruma getirecektir. Diğer bir ayarımız ise görev yöneticisinden olacak. Arkadaşlar sol alt CTRL ve delete tuşuna basarak görev yöneticisini açabilirsiniz. Görev yöneticimiz açıldığı zaman başlangıç kısmına tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi etkinleştirildi, devre dışı bırakıldı gibi yazılar var. Bu etkinleştirilenler sizin bilgisayarınızın daha geç açılmasını sağlıyor ve bilgisayarınızı yavaşlatıyor. Arka planda çalışan uygulamalar bunlar arkadaşlar. Bilgisayarınızı açtığınız anda bu uygulamaların arka planda çalışmasını istemiyorsanız bunları devre dışı bırakabilirsiniz. Sağ tarafta zaten değerleri yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar düşük yüksek olarak. Siz yine de gereksiz gördüğünüz her şeyi burada devre dışı bırakabilirsiniz. Şöyle sağ tıklayarak devre dışı bırak diyebiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci bir ayarımız ise oyun modu arkadaşlar. Windows'un arama kısmına oyun modu ayarları yazdığınız zaman gördüğünüz gibi böyle bir sekme karşımıza çıkıyor ve buradan bizim oyun modunu açığa almamız gerekiyor bu şekilde arkadaşlar. Hemen sol tarafa geldiğimizde Xbox Game Bar'ı görüyorsunuz. Bu da eğer açıksa ki büyük ihtimalle açık olacak. Kapalı yapmanızı öneriyorum. Çünkü kapalı yaparsanız daha iyi performans alacaksınız arkadaşlar. Yakalamalar kısmına girdiğimiz zaman ise arkadaşlar buradaki her şeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Bunlara hiç ihtiyacımız yok ve bunlar bizim arka planda Windows'un hızını etkileyen unsurlar. Bu ekranı kapatmadan sağ tarafta grafik ayarları bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Grafik ayarları bölümüne girdiğimiz zaman burada sizde hiçbir şey olmayacak büyük ihtimalle ve bu sekmede bizi karşılayan donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim bilgisayarımızdaki performansı artıracaktır. Biliyorsunuz ki GPU ekran kartı demek. Ekran kartı grafik performansınızı artırmak için bunu açık yapmanız gerekiyor. Fakat bunu açtıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir alt kısımda bulunan masaüstü uygulaması seçeneğinden göz ata tıklıyoruz arkadaşlar ve Valorant'ın kurulu olduğu bölüme gitmemiz gerekiyor. Hemen bende açıldı. Bu bilgisayara tıklıyoruz. Benim C'de kurulu arkadaşlar. Riot Games'e giriyorum. Valorant diyorum. Live diyorum ve buradan Valorant'ı seçip ekleye tıklıyorum arkadaşlar. Seçeneklere tıkladığım zaman burada gördüğünüz gibi güç tasarrufu veya yüksek performans gibi seçeneklerim mevcut. Eğer laptop kullanıyorsanız yüksek performans sizin enerjinizin daha fazla harcanmasına yani bataryanızın daha hızlı bitmesine sebep olacaktır. Ama FPS için gayet de değer arkadaşlar. Diğer bir ayarımız ise denetim masasında olacak arkadaşlar. Windows arama butonuna denetim masası yazıyoruz ve buradan donanım ve ses kısmına giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra güç seçeneklerine tıklıyoruz ve buradan yüksek performansı
performansı seçiyoruz arkadaşlar. Fakat burada yazdığı gibi performansa önem verir ancak daha fazla enerji tüketebilir diyor. Bu masaüstü bilgisayarlarda elektrik faturasına çok fazla yansımayacağı gibi laptoplarda da çok fazla enerji tüketecektir. Şarjınız daha hızlı azalacaktır. O yüzden bunu sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Ama tabii performans almak istiyorsanız bunu açmanız kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir ayarımız ise tekrardan bu bilgisayara giriyoruz arkadaşlar ve oyunumuzun kurulu olduğu diske giriş yapıyoruz. Diskimize giriş yaptıktan sonra Riot Games klasörünü buluyoruz ve giriş yapıyoruz. Valorant diyoruz. Live, Shooter Game, Binaries, Win64 dediğimiz zaman bakın aşağıda Valorant Win64 shipping dosyamız var. Bunu yapmadan önce tekrardan Live'a geri geliyoruz ve burada Valorant dosyamız var görüyorsun. Özelliklere tıkladığımız zaman sağ tarafta bulunan uyumluluk sekmesine giriş yapıyorum ve bu sekmede sizde bunlar işaretli olmayacak. Aşağıda bulunan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak kutucuğunu tıklıyoruz. Ve onun da altında bulunan yüksek DPI ayarlarını değiştir kutucuğuna bir kez tıklayıp en aşağıda bulunan yüksek DPI ölçeklendirme davranışını geçersiz kıl butonunu tıklıyoruz ve uygula tamam diyoruz. Bunu yaptıktan sonra Shooter Game'e giriyoruz. Binaries Win64 dedikten sonra aşağı indiğimizde Valorant Win64 shipping dosyasını buluyoruz. Tekrardan sağ tıklayıp özelliklere giriyoruz. Ve aynı adımları buna da uyguluyoruz. Uyumluluk dedim. Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakı etkinleştirdim. Yüksek DPI ayarlarını değiştire tıkladıktan sonra en aşağıdakini tıklayıp tekrardan uygula tamam dedim. Bu ayarımızda Windows'un pek yeterli olmayan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakarak oyununuzda hem input lag'ı düşürecek hem de bir miktarda olsun FPS'inizi artıracaktır arkadaşlar. Diğer bir ayarımız ise görüntü ayarlarında olacak arkadaşlar. Masa üstüne sağ tıklayıp görüntü ayarlarına giriyoruz ve buradan odaklanma yardımı kısmına giriyoruz. Burada sizde bunlar büyük ihtimalle açık olacak. Bende de açıktı çünkü. Bunları devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede Windows'un gereksiz efektlerini devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Arkadaşlar gelelim en önemli ayarlarımızdan biri olan Discord'a. Hepiniz oyun oynarken arkadaşlarınızla Discord kullanıyorsunuz. Bunu biliyorum ve Discord'un oyunumuza çok fazla FPS anlamında etki ettiğini ve oyunumuzu kastırdığını biliyorum. Bunu engellemek adına yapabileceğimiz iki adım bulunuyor arkadaşlar. Birincisi oyun arayüzüne giriyoruz ve buradan oyun içi arayüzü etkinleştir kısmını devre dışı bırakıyoruz. İkinci seçeneğimiz ise gelişmiş kısmına girdiğimiz zaman burada donanım ivmesi denen kısmı kapatıyoruz. Donanım ivmesi bizim işlemcimizi bir miktar kullandığı için oyunumuzda gayet yüksek FPS düşüşleri yaşatacaktır. Bunu kapattığınız zaman FPS'inizin çok güzel bir şekilde arttığını göreceksiniz. Ve gelelim masaüstümüzdeki sondan bir önceki ayarımıza arkadaşlar. Masaüstüne sağ tıklayıp Nvidia denetim masasını açıyoruz. Nvidia denetim masasında görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmından gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan diyoruz. Bakın herkes benim tercihlerimi kullan ve şuna önem ver deyip performans seçiyor. Bu yanlış bir şey arkadaşlar. Çünkü gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan dedikten sonra beni oraya götür dediğim zaman gördüğünüz gibi 3D ayarlara geliyoruz. Yani bunun anlamı bizim 3D ayarlarımızda ne seçtiğimizi bize bırakıp onu kullanıyor arkadaşlar. O yüzden biz en sağlıklı şekilde bunu yapmalıyız. 3D ayarları ise şu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk 4'ü hep kapalı olacak. 3D ayarların hepsini ben tek tek sizlere sayacağım arkadaşlar. Görüntü ölçeklendirme kapalı. Arka plan uygulaması maksimum kare hızı kapalı. Bağlantılı optimizasyon kapalı. Birden çok kareli örneklenmiş kenar yumuşatma kapalı. GPU'lar tümü. DSR çarpanlar off. 9 süzme kalite yüksek performans. 9 süzme eş yönsüz örnek optimizasyonu kapalı. Negatif load izin ver olacak. Sakın bunu ellemeyin arkadaşlar. Trilineer optimizasyon kapalı. Düşey senkronizasyon kapalı. Düşük gecikme oranı modu kapalı. Eş yönsüz süzme kapalı. Gölgelendirici ön bellek boyutu yazıcı varsayılanı. Güç yönetim modu optimum güç. Bakın burada optimum güçte kalmış benimki. Bunu maksimum performansı tercih et diyoruz. Güç yönetim modunda maksimum performansı seçtik. Kenar yumuşatma FXA kapalı. Gamma düzeltmesi kapalı. Mod kapalı. Maksimum kare hızı kapalı. Monitör teknolojisi eğer sizde varsa G-Science uyumlu bir monitörünüz varsa G-Science uyumlu yapıyoruz arkadaşlar. OpenGL GDI uyumluluğu performansı tercih et olacak. OpenGL ile görüntü oluşturma GPU'su Nvidia GeForce GTX 1650 bende seçin. Sizin ekran kartınız neyse onu seçeceksiniz ve bundan sonraki diğerleri kapalı. Monitörünüzün hertz değeri kullanılabilecek en yüksek değeri seçiyorsunuz buradan. OpenGL otomatik önceden oluşturduğumuz sanal gerçeklik 1 son ayarımızda kapalı olacak arkadaşlar. Tüm bu ayarları yapıp uygula dedikten sonra son bir masaüstü ayarımız kaldı. Windows arama kısmına ms config yazarak arkadaşlar sistem yapılandırmasını açıyoruz.
ve buradan ön yükleme kısmına giriyoruz. Zaten bahsettiği gibi bilgisayarımızın ön yüklemesini hızlandıran, bilgisayarımızın açılışını, bilgisayarımızda kullandığımız programların ön yüklemesini destekleyen bir seçenek olacak. Gelişmiş seçeneklere tıklıyoruz arkadaşlar. Sizde bu böyle tiksiz olacak ve 1'de olacaktır büyük ihtimalle. Bunun tikini açıp 12'ye, yani en son çekirdeğe kadar, sizde ne varsa 4 olur 8 olur, en son çekirdeğine kadar kullanıyorsunuz. Bu arkadaşlar sizin işlemcinizin tüm çekirdeklerini kullanmasını sağlar ve bu sayede bilgisayarınızın hızlanmasına destek olur. Gayet güzel FPS artıran bir ayardır. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İşlemci çekirdeklerini ne kadar kullanırsanız işlemcinizin ömrü o kadar az olacaktır. Fakat yüksek performans için işlemcimizin tamamını kullanmamız gerekiyor. Zaten işlemci donanımda en zor bozulan parçalardan birisidir. O yüzden rahatlıkla bunu en yükseğe alabilir. Uygula tamam dedikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecek. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra ayarlarınızı etkin bir şekilde bulabilirsiniz. Arkadaşlar bahsetmeyi unutmuşum. Arama kısmına bu bilgisayarı yazıp çalıştır seçeneğini açıp buraya %app data yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enterladım. Karşımıza çıkan sayfada yukarıya gelip tekrar app data seçeneğine giriyoruz ve buradan en üstteki lokale giriş yapıyoruz. Buradan V'ye basıp Valorant klasörünü buluyoruz arkadaşlar. Valorant'tan saved klasörünü açtıktan sonra config dosyasına girdikten sonra karşımızda rakam ve harflerle karışık dosyalar bulunuyor. Bu dosyalar benim bu bilgisayardan giriş yaptığım bütün Valorant hesapları arkadaşlar. Hangisinin sizin hesabınız olduğunu bulmak isterseniz buradan Riot Users Settings'e girdiğiniz zaman burada Crosshair profil name'iniz zaten görünüyor. Crosshair profil isminiz hangisi ise oradan hesabınızı bulabilirsiniz. Bizim burada girmemiz gereken Game User Settings arkadaşlar. Game User Settings not defterini açtığımız zaman eğer sizde not defteriyle açık değilse birlikte aç deyip not defteriyle açabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı indiğimizde SG Resolution Quality diye bir bölümümüz var. Fakat bu bölümde arkadaşlar göz sağlığınız için bunu 70'in altına indirmemenizi öneriyorum. FPS'inizde büyük bir artış sağlayacaktır ama tekrardan dediğim gibi eğer çok kötü bir bilgisayarınız varsa bu ayarı kullanmanızı tavsiye ederim. 70'in altına düşmemenizi göz sağlığınız için tavsiye ediyorum. Mesela 70 yapmak isterseniz 100'ü silip buraya 70 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ayarımızı tamamlayıp klasörümüzü kaydedip devam edebiliriz. Arkadaşlar masaüstü ayarları ile ilgili unuttuğum bir ayar daha var. Nedense bu videoda bütün ayarları unutmuşum. Eğer GeForce Experience uygulamanız yoksa arkadaşlar kesinlikle indirin derim. Çünkü bu uygulama oyunlarınız ve ekran kartınız için size çok büyük kolaylıklar sağlıyor. GeForce Experience'ten ekran kartınızın güncel olduğuna emin olun arkadaşlar. Ekran kartı güncelliğiniz FPS'inize çok büyük bir şekilde etki edecektir. Fakat burada göstermek istediğim iki şey var ekran kartınıza bağlı olarak. Burada iki tür ekran kartı sürücüsü güncelleyip indirebiliyorsunuz. Ben de şu an GeForce Studio sürücüsü yüklü. Çünkü YouTube'a, yani sizlere video attığım için video editleme programlarını ve video programlarının daha iyi çalışması adına ben Studio sürücüsünü indirmiş bulunmaktayım. Fakat siz sadece oyun oynayacaksanız ve oyun oynamak istiyorsanız Game Ready sürücüsünü indirerek Game Ready sürücülerini güncellemeyi unutmayın. Game Ready sürücüsü en iyi oyun deneyimini sizlere sağlayacaktır. Bunu da eklemiş olayım. Arkadaşlar gelelim oyun içi ayarlarımıza. Ayarlar sekmesine giriş yaptıktan sonra görüntü kısmından genele geliyor. Ve önce çözünürlük ayarlarından sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar eğer çözünürlüğü düşürürseniz FPS'inize olumlu bir yönde artış sağlayacak. Fakat çözünürlüğü düşürmeniz karşınızdaki rakiplerin boyutunda hiçbir değişiklik olmadığı gibi crosshair'ınızda bozulmalara sebep olacaktır arkadaşlar. Ama kötü bir bilgisayarınız varsa çözünürlüğünüzü düşürerek FPS'inizi artırabilirsiniz. Gelelim diğer bir ayarımız olan FPS kısıtlamalarına. FPS kısıtlamalarımızın tamamını kapalı yapıyoruz arkadaşlar. Nvidia Reflex düşük gecikme seçeneğimizi açık artı takviye kesinlikle almamız gerekiyor. Nvidia Reflex düşük gecikme bizim oyundaki takılmalarımızı, adı üstünde gecikmelerimizi en aza indirerek karşımızdaki rakibi daha hızlı görmemize, oyunu daha akıcı oynamamızı sağlayacaktır. Bu yüzden bu seçeneği kesinlikle açık artı takviye alıyoruz. Grafik kalitesine geldiğimizde ise çok izlekli görselleştirme seçeneğini kesinlikle açmamız gerekiyor. Çok izlekli görselleştirme bizim işlem çekirdeklerimizin ve bilgisayar performansımızı Valorant'a odaklanmasını sağlayıp Valorant'ta çok güzel bir FPS artışı sağlayacak. Kaliteler ise hepsi düşükte olacak arkadaşlar. Materyal,
doku, ayrıntı ve arayüz kalitesini düşüğe alıyorsunuz. Bunlar FPS'imizi çok yüksek bir şekilde etkileyen seçenekler. Vignette ve VSense'ı kapalı tutuyoruz arkadaşlar. VSense özellikle asla açmamanız gereken bir ayar. VSense bizim oyunumuzdaki FPS'i kısıtladığı gibi aynı zamanda bizim klavye ve mouse'umuzdan oyuna iletilen süreyi geciktirdiği için bizim asla istemeyeceğimiz bir durum ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kesinlikle kapalı tutuyoruz. Kenar yumuşatmayı 2 veya 4x'te kullanmanızı tavsiye ederim. FPS'inizden eğer bir tık feragat edebilecek durumdaysanız. Hiçbiri yaptığınız zaman şu an ekranda gördüğünüz gibi uzaktaki rakiplerimiz ve yakındaki rakiplerimiz piksel piksel olacağı için özellikle uzaktaki rakiplerimizi asla vuramayacağız. Bu yüzden 2x veya 4x'e alın. Eğer FPS'inizden bir tık feragat edebiliyorsanız, edemiyorsanız hiçbirini alabilirsiniz. Eğer feragat edemeyecek durumdaysanız hiçbiri olarak da kullanabilirsiniz. Gelelim eş yönsüz filtrelemeye. Bunun 16x'i de hiçbir işe yaramadığı için 1x'te kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Netliği artır, kesinlikle FPS'imizi çok düşüren bir şey kapalı. Beta deneysel keskinleştirme oyundaki tüm grafikleri keskinleştirdiği için FPS'imizi düşürecektir. Bu yüzden tekrardan kapalı yapıyoruz bu seçeneği de. Bloom bizim oyunumuzdaki ışıkların daha canlı, daha parlak durmasını sağlayan seçenektir arkadaşlar. Killjoy'un eldivenleri, Sova'nın oku, patlayan skill'ler, bombalar daha parlak, daha cafcaflı bir şekilde çıkacağı için FPS'imizi düşürüyor. O yüzden bu seçeneği de kapatıyoruz. Sondaki iki seçeneğimizi de kapalıya aldıktan sonra oyunumuzdaki bütün ayarları tamamlamış oluyoruz. Umarım bu video hepinizin işine yarar ki emin olun yarayacak. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için de yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.